Büyücülük dünyasının tarihini yazarken kalemler genellikle seçilmiş kişiye, alnında şimşek şeklinde bir yara izi taşıyan çocuğa odaklanır. Sayfalar, çağının en zeki cadısı olan Hermione Granger'ın başarılarıyla, Albus Dumbledore'un bilgeliğiyle ya da Severus Snape'in trajik sadakatiyle dolar. Ancak tarih, çoğu zaman o kahramanları ayakta tutan, onları sırtında taşıyan ve karanlığın en boğucu, en umutsuz anlarında bile bir mum ışığı gibi yanmaya devam edenleri satır aralarına gizler. Eğer Harry Potter cesaretin simgesi ise, Hermione Granger aklın simgesi ise, bu hikayenin kalbi, ruhu ve en insani parçası Ronald Bilious Weasley'dir. O, efsanevi altın üçlünün harcıdır. O olmadan duvarlar yıkılır, stratejiler çöker ve seçilmiş kişi kendi zihninin karanlık koridorlarında kaybolur. Çoğu zaman filmlerin gölgesinde bırakılan, replikleri başkalarına verilen ve sadece komik arkadaş rolüne indirgenen Ron Weasley, aslında serinin en karmaşık gelişim arkına sahip karakteridir. Bugün, kovuğun sıcak mutfağından bakanlık koridorlarına, Hogwarts'ın soğuk zindanlarından donmuş bir gölün dibine uzanan bu destansı yolculuğu, bir çocuğun kendi yetersizlik hissini yenip bir savaş kahramanına dönüşmesini tüm çıplaklığıyla konuşacağız. Hazırsanız asalarınızı kaldırın. Gölgede kalan bu muazzam hikayeyi aydınlatmak için Lumos. Ron Weasley'i anlamak için onun hikayesini Hogwarts Express'ine değil, 1 Mart 1980 tarihinde Ottery St. Catchpole yakınlarındaki o yamuk yumuk evde, kovukta başlatmalıyız. Arthur ve Molly Weasley'nin 6. oğlu olarak dünyaya gelmesi, basit bir doğum sırası değil, Ron'un tüm varoluşsal sancısının kaynağıdır. Weasley ailesi, büyücü dünyasında kan haini olarak damgalanmış, fakir ama sevgi dolu bir ailedir. Ancak bu sevgi, Ron'un üzerindeki baskıyı hafifletmez. O doğduğunda önünde aşılması imkansız gibi görünen 5 devasa dağ vardır. En büyük abi Bill, okul başkanı olmuş, karizmatik ve başarılı bir lanet kırıcıdır. Charlie, efsanevi bir Quidditch kaptanıdır ve ejderhalarla çalışacak kadar cesurdur. Percy, kurallara bağlılığı ve hırsıyla parlayan bir model öğrencidir. Fred ve George ise zekaları ve mizahlarıyla herkesin ilgi odağıdır. Ve en önemlisi, anne Molly Weasley, 7. çocukta artık bir kız evlat beklemektedir. Ron, bir bakıma, beklenen kızın yerine gelen yine bir erkek çocuğudur. Bu durum, çocukluğunda derin bir aidiyet ve mülkiyet travması yaratır. Ron'un sahip olduğu hiçbir şey ilk defa onun için alınmamıştır. Cübbeleri Bill'in eskileridir. Asası Charlie'nin artık kullanmadığı, tüyleri dışarı fırlamış eski asasıdır. Hatta evcil hayvanı Scabbers bile Percy'ye yeni bir baykuş alındığı için devredilen yaşlı bir faredir. Bir çocuğun dünyasında ikinci el eşyalar kullanmak, ona bilinçaltında ben de ikinci el biriyim, ben de yedek parçayım mesajını verir. Ayrıca kardeşleriyle ilişkisi korkularını şekillendirmiştir. Fred ve George'un şakaları Ron üzerinde kalıcı izler bırakmıştır. Henüz 3 yaşındayken Fred'in Ron'un oyuncak ayısını dev bir örümceğe dönüştürmesi, araknofobisinin örümcek korkusu temelidir. Bu basit bir çocukluk korkusu değil, güvendiği bir objenin oyuncak ayı bir anda dehşet verici bir canavara dönüşmesinin yarattığı güven travmasıdır. Yine ikizlerin 5 yaşındayken ona bozulmaz yemin ettirmeye çalışmaları ve babaları tarafından son anda durdurulmaları ev içindeki güvensizliğini pekiştirmiştir. O, sürekli tetikte olmak zorunda kalan, abileriyle baş edemeyen ve kendini kanıtlamak için çırpınan o küçük çocuktur. Ron'un Hogwarts'a başladığı gün hayatının en büyük dönüm noktasıdır. Ancak bu sadece okula başlamakla ilgili değildir. Tren kompartımanında Harry Potter ile karşılaşması, kaderin ona oynadığı en büyük kumardır. Ron, trende Harry'e karşı son derece dürüsttür. Harry'nin yara izini merak eder ama bunu bir hayran gibi değil, bir çocuk saflığıyla sorar. Harry, şekerci arabasındaki tüm tatlıları satın alıp Ron ile paylaştığında yüzündeki o mahcubiyet kitaplarda çok detaylı işlenir. Annesinin hazırladığı kuru sığır etli sandviçten utanır. Çünkü o sandviç sevgisizliğin değil, yoksulluğun simgesidir. Harry'nin zenginliği ve şöhretiyle Ron'un yoksulluğu ve anonimliği arasındaki bu uçurum onların dostluğunun temel harcı olur. Harry, Ron'un kocaman ailesine ve sıcaklığına muhtaçtır. Ron ise Harry'nin ona sunduğu seçilmiş arkadaş statüsüne ve cömertliğine. Ancak J.K. Rowling, Ron'un iç dünyasını bize en net Kelid aynası bölümünde gösterir. Harry aynaya baktığında ölü ailesini görürken Ron ne görür? O, tek başına okul başkanıdır. Quidditch kaptanıdır. Elinde kupayı tutuyordur. Bu vizyon, Ron'un hırslı veya kibirli olduğunu göstermez. Bu, onun görülme arzusunun ne kadar yakıcı olduğunu gösterir.
O sadece başarılı olmak istemez. O, Bill'den, Charlie'den, Percy'den ve ikizlerden daha başarılı olmak ister ki annesi ve babası sonunda sadece ona baksın. Ben de buradayım diyebilsin. Bu ayna Ron'un trajedisidir. Birinci sınıfta Ron Weasley, ekibin kas gücü ya da komiği değildir. O, ekibin stratejistidir. Rowling, satranç oyununu kurguya öylesine yerleştirmemiştir. Satranç, sabır, öngörü ve feda edebilme yeteneği gerektirir. McGonagall'ın hazırladığı devasa satranç tahtasında henüz 11 yaşında bir general gibi takımı yönetir. Harry ve Hermione panik içindeyken Ron soğukkanlıdır. Harry, sen filin yerini al. Hermione, sen kalenin yerine geç. Komutları, onun kriz anındaki liderliğini gösterir. Ancak asıl çarpıcı olan final hamlesidir. Oyunu kazanmanın tek yolunun kendini feda etmek olduğunu görür. Bu, bir anlık gazla yapılan bir kahramanlık değildir. Hesaplanmış, sonucu bilinen ve kabullenilen bir fedakarlıktır. Ben alınmalıyım ki sen mat edebilesin Harry cümlesi, Ron'un serideki rolünün bir özetidir. O, Harry'nin zafere ulaşması için darbeyi göğüsleyen kalkan olmayı daha 11 yaşında kabul etmiştir. İkinci yıl, Ron'un sadakatinin ve sokak zekasının parladığı yıldır. Harry ve Hermione, Muggle dünyasından geldikleri için büyücülük dünyasının kültürel kodlarını bilmezler. Bulanık kelimesinin ne kadar iğrenç bir hakaret olduğunu, Draco Malfoy o kelimeyi söylediğinde Harry anlamaz. Ama Ron anlar. Asasının kırık olduğunu bile bile, büyünün geri tepeceğini tahmin etmesi gerekirken, bir an bile düşünmeden Draco'ya saldırması, Ron'un karakterinin en asil yanıdır. O, arkadaşlarının onuru için rezil olmayı, sümüklü böcek kusmayı göze alır. Bu sahnede bir soyludan daha soylu davranır. Ayrıca Sırlar Odası, Ron'un en büyük korkusuyla yüzleştiği yerdir. Örümcekler. Yasak ormanda binlerce dev örümceğin arasındayken dehşetten kilitlendiğini okuruz. Ama Harry'i asla yalnız bırakmaz. Aragog ile konuşurken sesi titrer, rengi solar ama oradadır. Cesaret korkmamak değildir. Korkudan ölürken bile adım atabilmektir. Ron, o ormanda bu sınavı verir. Yılın sonunda Ginny'nin kaçırılması Ron için kişisel bir yıkımdır. Kız kardeşi Sırlar Odası'na götürülmüştür. Lockhart'ın sahtekar olduğunu ortaya çıkardıkları o tünelde tavan çöktüğünde Harry ile ayrılmak zorunda kalır. Ron, saatlerce o göçük altında kayaları elleriyle temizlemeye çalışır. O anki çaresizliği ve çabası, onun ailesine olan bağlılığının en somut örneğidir. Üçüncü kitap, Ron ve Hermione arasındaki gerilimin tohumlarının atıldığı ama aynı zamanda Ron'un Harry için ölmeyi en net göze aldığı kitaptır. Scabbers'ın yavaş yavaş hastalanması ve Hermione'nin kedisi Crookshanks'ın sürekli fareye saldırması ikili arasında büyük bir kavga başlatır. Okuyucu burada genellikle Hermione'ye hak verir ama Ron açısından bakıldığında durum farklıdır. Scabbers, Ron'un sahip olduğu tek canlı varlıktır. Hermione'nin kedisine engel olmaması, Ron için varlığına saygı duyulmaması demektir. Bu kavga, Ron'un benim olanı koruma içgüdüsüdür. Ancak kitabın zirve noktası Böğren Baraka'daki sahnedir. Sirius Black, o dönemde azılı bir katil olarak bilinmektedir ve elinde asasıyla odaya girer. Harry savunmasızdır. Ron'un bacağı, Grim, Sirius'un köpek hali, tarafından ısırılıp kırılmıştır. Acıdan bayılmak üzeredir. Buna rağmen Sirius Black Harry'e doğru hamle yaptığında Ron Weasley kırık bacağının üzerine basarak ayağa kalkar, Harry'nin önüne geçer ve o efsanevi cümleyi kurar. Harry'yi öldürmek istiyorsan önce bizi öldürmen gerekir. Filmlerde bu replik ne yazık ki Hermione'ye verilmiştir. Ancak kitapta bu Ron'un anıdır. 13 yaşındaki bir çocuğun bacağı kırıkken bir seri katile meydan okuması, onun Gryffindor binasının hakkını fazlasıyla verdiğini gösterir. Ron'un karakter gelişiminin en tartışmalı dönemi 4. sınıftır. Harry'nin adı Ateş Kadehi'nden çıktığında Ron'un ona inanmaması ve sırt çevirmesi, yüzeysel bir okumayla kıskançlık olarak adlandırılabilir. Ama derin bir analizde bu bir varoluş krizidir. Ron o güne kadar Harry'nin gölgesinde yaşamayı kabul etmiştir. Ancak Harry'nin her zaman beladan nefret ettiğini söyleyip yine de her seferinde ilgi odağı olması Ron'un içindeki yetersizlik duygusunu tetikler. Ron fakirdir. 3 büyücü balosu için annesinin gönderdiği o dantelli, korkunç, küf kokulu cübbe onun sosyal statüsünün en acı simgesidir. Harry ise zengindir, ünlüdür ve şimdi yine herkes onu konuşmaktadır. Ron'un isyanı Harry'e değil, kendi kaderinedir. Bu ayrılık süreci, Ron'un Harry için ne kadar hayati olduğunu da kanıtlar. Ron olmadan Harry, neşesiz, gergin ve mutsuzdur. Hermione harika bir dosttur ama o kütüphanede vakit geçirir, ciddidir. Harry'nin gülmeye, Quidditch konuşmaya, sıradan olmaya ihtiyacı vardır ve bunu ona veren Ron'dur. Barıştıklarında Ron'un hatasını kabul etmesi erdemli bir davranıştır.
Senin yapmadığını biliyordum ama herkes o kadar emindi ki itirafı, onun dış dünyadan ne kadar kolay etkilenebildiğini, özgüveninin ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Ayrıca Üç Büyücü Balosu'nda Hermione'yi Viktor Krum ile gördüğünde yaşadığı öfke, duygularının ilk uyanışıdır. Hermione'ye "Düşmanla işbirliği yapıyorsun" diye bağırması mantıksız bir kıskançlık krizidir. Ama altında yatan mesaj şudur: neden onu fark ettin de beni fark etmedin? 5. kitap, Ron'un kendini kanıtlama yılıdır. Dumbledore, herkesin şaşkın bakışları arasında sınıf başkanı rozetini Ron'a gönderir. Bu, Ron için hem bir gurur hem de bir sahtekar sendromu kaynağıdır. Harry varken neden ben sorusu içini kemirir. Ancak asıl sınav Quidditch sahasında verilir. Ron, Gryffindor takımına tutucu olarak seçilir. Antrenmanlarda harikadır ama maçlarda seyirci baskısı altında eli ayağına dolaşır. Slytherin'lerin bestelediği "Weasley kralımızdır" şarkısı Ron'un tüm zaaflarıyla alay eder. Weasley hiçbir şeyi kurtaramaz, çöplükte doğmuştur. Bu şarkı binlerce kişi tarafından söylenirken sahada durmak büyük bir psikolojik işkencedir. Ron'un bu baskıyı kırıp final maçında kupayı getiren kurtarışları yapması, onun dış sesleri susturup kendine inanmayı öğrendiği ilk andır. O maçtan sonra omuzlarda taşınması, kilit aynasındaki hayalinin Harry'nin yardımı olmadan gerçekleşmiş halidir. Ayrıca Esrar Dairesi Savaşı'nda Ron'un ölüm yiyenlerle savaşırken garip, beyin benzeri yaratıkların saldırısına uğraması ve aklını yitirmiş gibi davranması savaşın travmatik yüzünü gösterir. Ron bu savaşta ciddi şekilde yaralanır ama arkadaşlarını asla bırakmaz. 6. kitapta Ron, ergenliğin ve duygusal karmaşanın zirvesindedir. Hermione ile olan ilişkisi bir ileri iki geri gitmektedir. Hermione'nin Ron'un Quidditch başarısını şansa bağlaması, Felix Felicis içtiğini sanması Ron'un gururunu incitir. Üstüne Ginny'den Hermione'nin Viktor Krum ile öpüştüğünü öğrenmesi Ron'un iplerini koparır. Lavender Brown ile olan ilişkisi tamamen bir tepki ilişkisidir. Ron, hayatında ilk kez seçilen ve arzulanan taraf olmak ister. Lavender ona tapar, ona "Won won" der ve onu dünyanın merkezi yapar. Bu, Ron'un yıllardır aç olduğu ilgidir. Ancak Ron, kısa sürede bu yüzeysel ilginin onu tatmin etmediğini fark eder. Çünkü o, Hermione ile olan zihinsel meydan okumayı, o tatlı atışmaları ve derin bağı aramaktadır. Doğum gününde zehirlendiği sahne kritiktir. Ron, ölümün kıyısındayken bilinçaltı devreye girer ve Lavender'ın adını değil, Hermione adını sayıklar. Bu an, aşk üçgeninin çözüldüğü ve Ron'un kalbinin kime ait olduğunun tescillendiği andır. Ron Weasley'nin en büyük düşüşü ve en büyük yükselişi final kitabında gerçekleşir. Harry, Ron ve Hermione, hortkuluk avı için yola çıktıklarında konfor alanlarından tamamen koparlar. Ron, diğer ikisinden farklı olarak hayatı boyunca her zaman tok olmuştur. Fakir ama yemek dolu bir ev. Açlık, Ron'un sinirlerini diğerlerinden daha fazla bozar. Üstüne, cisimlenme sırasında bölük pörçük olması nedeniyle kolundan büyük bir parça et kopmuştur ve kan kaybetmektedir. Bu fiziksel zayıflığın üzerine boynunda taşıdığı Slytherin madalyonunun fısıltıları eklenir. Madalyon, Ron'un en derin, en karanlık korkularını gün yüzüne çıkarır. "Sen gereksizsin," der madalyon. "Annen aslında bir kız istiyordu, seni değil. Harry senden daha yetenekli, daha ünlü. Hermione onu seçti, seni değil." Bu psikolojik işkence Ron'un iradesini kırar. Ron'un çadırı terk etmesi hayranlar tarafından genellikle ihanet olarak yorumlanır. Ancak bu, Ron'un insan olduğunun kanıtıdır. O bir süper kahraman değildir. Sınırları olan, acı çeken bir gençtir. Gittiği anda pişman olur, geri dönmek ister ama kapkaççılar yüzünden dönemez. Ron'un geri dönüşü, serinin en sembolik anlarından biridir. Dumbledore, Ron'u o kadar iyi analiz etmiştir ki, vasiyetinde ona püfürü bırakmıştır. Karanlıkta yolunu bulman için. Dumbledore biliyordu, Ron öfkesine yenilip gidebilir ama kalbi ve sevgisi o kadar güçlüdür ki mutlaka geri dönmek isteyecektir. Ron, püfürden gelen Hermione'nin sesini takip ederek geri döner. Donmuş gölün dibinde boğulmak üzere olan Harry'i kurtarır. Bu, sadece fiziksel bir kurtarma değildir. Harry, Gryffindor'un kılıcını alması için Ron'u teşvik eder. Hortkuluğu yok edecek kişi Ron olmalıdır. Madalyon açıldığında, içinden çıkan siyah dumanlar Riddle Harry ve Riddle Hermione kılığına girer. Bu vizyonlar Ron'a en acımasız cümleleri kurar. "Sen kimsin ki? Yanımızda bir hiçsin. Hermione benim gibi birini ister. Senin gibi bir ezikliği değil." Ron, bu korkunç vizyonların gözünün içine bakar, titrer ama kılıcı indirir. O kılıç darbesi, Voldemort'un ruhunun bir parçasını öldürürken, aynı zamanda Ron'un içindeki yetersizlik kompleksini de sonsuza dek öldürür. Harry'nin ona sarılıp, "Sen olmasan yapamazdım," demesi,
Ron'un iyileşme anıdır. Hogwarts Savaşı başladığında karşımızda artık çocuksu korkuları olan Ron değil, tam teşekküllü bir lider vardır. Harry Voldemort'u ararken Ron stratejik düşünür. Sırlar Odası'na gitmeliyiz. Harry'nin çatal dili konuştuğunu duya duya taklit etmeyi başarması, ki bu muazzam bir yetenektir ve odayı açıp basilisk dişlerini alması savaşın seyrini değiştirir. Ancak Ron'un karakter gelişiminin zirvesi Hermione ile olan o andır. Harry ve Ron koşarken Ron aniden durur ve şöyle der: "El cinleri, onları mutfaktan çıkarmalıyız. Dobby gibi ölmelerini istemiyorum." Bu cümle Ron'un muazzam bir ahlaki evrim geçirdiğinin kanıtıdır. Serinin başında el cinlerini önemsemeyen, safkan reflekslerine sahip olan o çocuk, şimdi savaşın en kaotik anında en savunmasız olanları düşünmektedir. Hermione'nin yıllardır savunduğu ERIT davasını Ron içselleştirmiştir. Hermione'nin asaları fırlatıp Ron'u öpmesi, işte bu merhamete duyulan aşktır. Savaş sırasında kardeşi Fred'in ölümü Ron için yıkıcıdır. Fred, onun hep hayran olduğu, gölgesinde kaldığı abisidir. Ancak Ron, bu acıya rağmen savaşmaya devam eder. Neville ile Greyback'i devirirler. Ron, acısını öfkeye değil, adalete dönüştürür. Savaştan sonra Ron, bir süre Harry ile seherbaz olarak çalışır ve bakanlıkta devrim yapar. Ölümyen kalıntılarını temizlerler. Ancak Ron, şöhret ya da makam peşinde koşan biri değildir. 2 yıl sonra en cesur kararını verir. Seherbazlığı bırakır. Neden? Çünkü George yalnızdır. İkizini kaybetmiş olan abisinin yanında olmak, Ron için kariyerinden daha önemlidir. Weasley büyücü şakaları dükkanında George'a katılır ve dükkanı birlikte işletirler. Bu, Ron'un aile değerlerinin her şeyin üzerinde olduğunun son kanıtıdır. Ve finalde, Ron Weasley en büyük başarısına ulaşır. J.K. Rowling'in belirttiği gibi, Ron sonunda çikolatalı kurbağa kartlarında yer alır. Çocukken trende Harry'e hayranlıkla anlattığı, koleksiyonunu yaptığı o kartların üzerinde şimdi kendi ismi ve resmi vardır. Rowling, Ron'un bunu en büyük başarısı olarak gördüğünü söyler. Ne Voldemort'u yenmek, ne seherbaz olmak. Sadece bir zamanlar silik bir çocukken hayal ettiği o kartta yer almak. Bu, onun çocukluğuyla barışması ve "ben başardım" diyebilmesidir. Ron Weasley, bize kahramanlığın her zaman seçilmiş olmak anlamına gelmediğini öğretir. O, kıskançlık duyabilir, hata yapabilir, korkabilir ve hatta çekip gidebilir. Ama Ron'u özel yapan, her düştüğünde daha güçlü kalkmasıdır. Bize sadakatin, körü körüne itaat etmek olmadığını, asıl sadakatin, gitmek için her türlü haklı sebebin varken, sevdiklerin için geri dönmeyi seçmek olduğunu gösterir. Harry Potter, büyü dünyasını Voldemort'tan kurtarmış olabilir. Ama Harry Potter'ı karanlıktan, delilikten ve yalnızlıktan kurtaran kişi Ron Weasley'dir. O, efsanenin sessiz mimarıdır. O, gölgedeki stratejisttir. Ve o, hepimizin içinde yaşayan, o yetersiz hisseden ama sevdikleri için dünyayı yakabilecek olan parçamızdır. Bu derin yolculuğun sonuna gelirken Ron'un şu sözünü hatırlayalım. "Zaten ünlü olmak istemiyorum ki, sadece kendim olmak istiyorum." Ve sonunda tam olarak kendisi oldu. Eşsiz, vazgeçilmez ve kahraman. Kovuğun ışığı ve Weasley cesareti yolunuzu aydınlatsın. Işıkları söndürme vakti geldi. Fokus.